Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle tunus tekniğiyle yapılmış çok güzel bir model paylaşacağım. Hem battaniye modellerinde hem yelek modellerinde bu güzel modelimi kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle göstereyim. 3 numara tığ kullanacağım. İp olarak da kartopunun bebe yünlerini sarı ve beyaz tercih ettim ben. İki renk üzerine yapılan bir model. Evet, şimdi sizler de ipinizi, tığınızı hazırlayın. Birlikte modelimizin yapımına başlayalım. Evet, şimdi sarı ipimi aldım. Zincir çekerek modelime başlıyorum. Çok sımsıkı olmamak üzere şöyle serbest bir şekilde hem toparlama yapmasın hem daha sonra ilmeklerimi çıkarırken zorlanmamak için serbest bir zincir çekiyorum. Evet, siz ne yapmak istiyorsanız istediğiniz uzunluğa gelinceye kadar zincirlerinizi çekerek başlayabilirsiniz. Zincir sayınızı 4 ve katları üzerine ayarlamanız gerekiyor arkadaşlar. Hemen birkaç tane daha çekeyim. Evet, bu kadar yeter. Şimdi modelimize başlıyoruz. Şimdi her bir zincirimin üzerinden şöyle bir tane ilmek alarak başlıyorum. Evet, şimdi ilmeklerimi çıkardıktan sonra ilk ilmeğimi tek olarak, daha sonraki ilmeklerimi ikişer ikişer çekerek sıramın başına kadar gidiyorum. Evet, şimdi iki ilmek kalıncaya kadar bu şekilde devam edeceğim. Daha sonra rengimi değiştireceğim. Evet, şimdi bakın iki tane ilmeğim kaldığında burada beyaz ipimi aldım. Şu şekilde beyaz ipimi tığımın üzerine aldım. Ben burada bir tane zincir çekiyorum. Hani gevşeyip ipim buradan çıkmasın diye, ama siz düğüm de atabilirsiniz. İpin üzerine hani iki ipi birbirine de bağlayabilirsiniz. Şimdi yine herhangi bir farklı bir şey yapmıyorum bu sıramda. Tüm ilmeklerimi beyaz ipimle bu şekilde her bir ilmekten bir tane ilmek alarak sıramın sonuna kadar devam ediyorum. Çok keyifli, çok kolay bir model arkadaşlar. Bebek battaniyesi için, dediğim gibi, yelek modeli yapmak için çok uygun, güzel bir model. Evet, şimdi sıramın sonuna kadar aynı şekilde devam ediyorum. Şimdi sıramın sonuna geldim. Burada son ilmeğimi şu şekilde iki dalından birden alarak ördüm. Şimdi ilk ilmeğimi tek olarak, diğerlerini ikişer ikişer çekerek başa kadar gidiyorum. Tabii ki bu modeli patiklerde de kullanabilirsiniz. Yelek modellerinde, dediğim gibi, nerede istiyorsanız değerlendirebilirsiniz. Battaniye yapmak için 1 metre uzunluğunda zincir çekip onun üzerine başlayabilirsiniz. Zaten toparlama yapmayan bir model. Şimdi sıramın başına geldim. Bu sıramda yine beyaz ipimle devam edeceğim. Bir sıra daha öreceğim düz olarak. Daha sonra modelimizi koyacağız. Yani herhangi bir şey yapmıyorum. Yine beyaz ipimle bir sıra daha sıramın sonuna gidip tekrar sıramın başına geldiğimde rengimi değiştireceğim ve modelimiz ortaya çıkacak arkadaşlar. Hızlı geçiyorum buraları. Evet, bakın bu şekilde sıramızın sonuna kadar gidelim. Tekrar sıramızın başına geldiğimizde modelimizi birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi bakın burada iki tane ilmeğim kalıncaya kadar ördüm. Şimdi burada beyaz ipimi bıraktım. Tekrar sarı ipimi aldım. Rengimi değiştirdim. Şimdi
Bu benim kenar ilmeğim. Kenar ilmeğimden sonra 1, 2 ve 3 ilmek ördüm. Şimdi dördüncü ilmeğimin hizasına geldiğimde bakın bu benim dördüncü ilmeğim. Buna dokunmuyorum. Buna dokunmuyorum. Şöyle tığın başına bir tane doladım. Bakın sarı ipimle yaptığım sıramda şimdi ilmeğimi bu şekilde almıyorum. Yoksa burada bir uzama oluşuyor. Hemen şu önünde bakın şu arada duran bir ilmek var. Bunu ve bunu ikisini bir alıyorum. Böylece örgünüzde hani böyle bir uzama, burada bir genişleme olmuyor. Buradan bakın ilmeğimi aldım. Önce bir, sonra iki olacak şekilde çektim. Yani ikili trabzan yapmış oldum. Şimdi bunun arkasına gelen ilmeğe dokunmuyorum. Tekrar arada bir, iki ve üç tane ilmeğimi ördüm. Şimdi 3 ilmeğimi bu şekilde düz olarak ördüm. Tekrar tığın başını bir tane doladım. Dördüncü ilmeğimin üzerindeyim. Bakın beyazdan buna dokunmuyorum. Buna dokunmuyorum. Bu alttaki sarının bakın şöyle aldığınızda da kenarlarda boşluk oluşuyor arkadaşlar. O yüzden hemen bir önceki ilmeğin şununla şunu şu şekilde tutuyorum. Bakın ilmeğimi aldım. Önce bir, sonra 2 olacak şekilde çektim ve bunun arkasına gelen ilmeği örmüyorum. Orada bırakıyorum çünkü ördüğümde artırma yapmış olurum. Onu kesinlikle örmüyorum. Arada 1, 2 ve 3 ilmek düz olarak ördüm. Şimdi sıramın sonuna kadar aynı işlemi yapıyorum. Tığın başında bir tane doladım. Bakın 1, 2 sıra beyazı atladım. Şuradan sarıyı bakın şununla ve şununla ikisini birlikte aldım. Önce bir, sonra iki olacak şekilde çektim. Hemen bunun arkasındaki ilmeğe dokunmuyorum. Arada bir, iki ve üç ilmeğimi düz olarak ördüm. Bakın. Tekrar tığın başını bir tane doladım. Yine aynı işlemi yapıyorum. Arada 3 ilmeğimi ördükten sonra ve bunun arkasına denk gelen ilmeğe dokunmuyorum. Devam ediyorum. Evet. 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Tığın başına bir tane doladım. Önce 1, sonra 2 olarak ördüm. Arkasındaki ilmeğe dokunmuyorum. 1, 2 ve 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar tığın başına bir tane doladım. Bakın dördüncü ilmeğimin 1, 2 sıra beyazı atladım. Bu sarının hemen önündeki şu arka tarafa doğru bakın. Hemen şununla şunu ikisini bir olarak aldım. Önce 1, sonra 2 olarak ördüm. Şimdi arada 1, 2 ve 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Bu benim kenar ilmeğim. Bunu da bu şekilde örüp sıramı tamamladım. Bakın sıramızın sonuna geldik. Modelimiz ortaya çıktı. Şimdi ilk ilmeğimi tek olarak diğer tüm ilmeklerimi 2 2 çekerek başa kadar gidiyorum. Evet, şimdi bakın burada 2 tane ilmeğim var. Bıraktım. Burada beyaz ipimi aldım tekrar. Tığımın üzerine bu şekilde beyaz ipimi aldım. Şimdi tüm ilmeklerimi beyaz ipimle örüyorum sıramın sonuna kadar. Herhangi bir farklı bir şey yapmıyorum. Tüm ilmeklerimi bu şekilde sıramın sonuna kadar beyazla örüyorum.
Evet, sıramın sonunda bakın kenar ilmeğimi bu şekilde alıyorum ki açılma yapmasın ve kenar kısmı daha düzgün dursun diye. Şimdi yine ilk ilmeğimi tek olarak, diğerlerini 2 çekerek başa kadar geleceğim. Bir sıra daha beyaz öreceğim. Sonra tekrar modelimizi uygulayacağız. Evet, bakın şimdi yine arada 2 sıra beyazımı ördüm. Burada 2 ilmeğim kala beyaz ipimi bıraktım. Tekrar tığımın üzerine sarı ipimi aldım. Şimdi sarı ipimi aldım. Bu benim kenar ilmeğim. Kenar ilmeğimden sonra 1, 2 ve 3 ilmek ördüm. Sonra tığın başını bir tane doladım. Bakın bu benim 4. ilmeğim. 4. ilmeğimde beyaz kısımlara dokunmuyorum. Direkt sarıya, ama bakın bu şekilde almıyorum ki örgümün şu ilmek kısmında uzama yapmasın diye. Nasıl aldığımı hemen göstereyim. Bakın hemen şu önündeki ilmekli şununla bu ikisini birlikte aldım. Önce 1, sonra 2 olacak şekilde ikili trabzan yaptım ve bu trabzanımın arkasına denk gelen ilmeğe dokunmuyorum. Arada yine 1, 2 ve 3 ilmek ördüm. Tekrar tığın başını bir tane doladım. Yine bakın bu beyaz kısımda beyaz kısımlara dokunmuyorum. Aynı şekilde 4. ilmeğimin hizasından bu sarı ilmeğime, yani 1, 2 ve 3. sıraya geliyorum. Hemen şu önündeki ile bunu bu şekilde bir alarak, önündeki ilmekle almıyorum arkadaşlar. Şu arada bakın, şöyle arkada, bu benim öndeki ilmeğim, bu değil. Hemen şu aralarında küçük bir ilmek var. Bununla bir alıyorum. Önce 1, sonra 2 olarak çektim. Bunun arka hizasına denk gelen, bunun dengindeki ilmeğe dokunmadım. Sonra 1, 2 ve 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Evet. Şimdi aynı şekilde devam ediyor modelim. Sıramızın sonuna kadar birlikte devam edelim. Arkadaki ilmeğime bakın dokunmadım. Yine arada 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Tığın başını doladım. Arkadaki ilmeğimi bakın, bunun dengindeki ilmeği atladım. Arada 1, 2 ve 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar tığın başına bir doladım. Yine bunu bakın buradan bu şekilde aldım. Önce 1, sonra 2 olarak çektim. Yani ikili trabzan yaptım. Arkasındaki ilmeğin atlıyorum. Arada 3 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de şu şekilde iki dalından birden alarak ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi yine ilk ilmeğimi tek olarak, diğerlerini ikişer ikişer çekerek başa kadar geleceğim. Evet arkadaşlar, bakın şimdi buraya kadar geldim. Beyaz ipimi aldım. Şimdi yine 2 sıra beyaz yapacağım. Daha sonra tekrar aynı işlemi uygulayacağım. Ben birkaç sıra öreyim. Modelim nasıl duruyor, biraz daha büyük bir parçanın üzerinde nasıl durduğunu sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar, bakın modelimin biraz daha büyüttükten sonra görünümü bu şekilde. Kutucuk kutucuk oluşuyor. Tuğla modeli de deniliyor diye biliyorum ama evet, arka kısmı da bu şekilde. Evet, modelim böyle. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.